pirinç, 2 çay bardağı yıkadık, hazırladık ve 4 su bardağı kadar üzerine suyumuzu ekleyeceğiz. Suyumuzu ekledikten sonra pirinçlerimiz yumuşayana, şişene kadar ocağımızın üzerine koyacağız. Pişmesini bekleyeceğiz. Pirinçlerimizi ocağımızın üzerine aldık. Pişmesini bekliyoruz. 2 yemek kaşığı nişastamızı çırpma kabımızın içine koyuyoruz. Ve bir paket vanilyimizi koyuyoruz. 1 bardak sütümüzü ayırmış olduğumuz içine koyup çözüyoruz. Sütümüzü de tenceremize aldık. Bu arada kullanmış olduğum süt ölçüsü 200 milim 8 bardak süt. Tenceremizin içine aldık. Kısık ateşte sütümüzün ısınmasını bekliyoruz. Pirinçlerimiz oldu. Şimdi sütümüzün içerisine koyacağız. Pirinçlerimizi sütle buluşturduk. Şimdi hazırlamış olduğumuz nişastayı içine dökeceğiz. Nişastayı ve vanilini. Çözdürmüş olduğumuz vanilin ve nişastamızı sütlacımızın içine dökeceğiz kıvam alması için. Ve karıştırıyoruz. Ve ardından 2 su bardağı şekerimizi de ilave edelim ki tadını yerine koyalım. Sütlacımız oldu. Ocağımızı kapattık ve şimdi kaselere pay edeceğiz. Bakın. Şu an böyle olduğuna bakmayın. Kaselere koyacağım. Soğuduktan sonra tam kıvamında, tam lezzetinde bir sütlaç yiyeceğiz. Evet, sütlaçlarımızı kaseye aldık ve tarçınımızı da koyduk. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gerçekten tam kıvamında, tam lezzetinde bir sütlaç oldu. Denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Bu ölçüyle tam 12 kase sütlacımız çıktı. Bir tanesini çekime babam dayanamadan bir tanesini yedi. Şu an 11 tane kase var tezgahımın üzerinde. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, yorum yazmanızı, like atmanızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum kısacası. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.